Artık neredeyse 7 yıla yaklaşmış olan iPhone X 2023'te kullanılır mı? Aldığınız zaman nasıl bir deneyim veriyor? Bu videoda yakından bakacağız. Açıkçası bu aralar özellikle iPhone 8 Plus, X, XS gibi cihazlar tekrardan bayağı popüler olmaya başladı. Ancak iPhone X'in iyi olduğu yanlar dışında bazı önemli sıkıntıları da var. Onlardan da bahsedeceğim. 2023'te kullanmak serisinin devamı da tamamıyla size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle fiyatlara bakalım. iPhone X'in 64 GB'lık versiyonunu şu anda ikinci el kısmında 8.000 ile 10.000 TL aralığında Face ID'si çalışan, kasası temiz ve genellikle de orijinal ekranlı iPhone X'leri bu fiyat bandında bulabiliyoruz. Yenilenmiş telefonlarda da 10.500 bandında satılıyor ve yenilenmiş alırsanız 12 taksit imkanı da var. Ancak orada da dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Şimdi iPhone 10'u incelemeye başlayalım. İlk olarak dış taraftan baktığımızda bence halen günümüz cihazlarını aratmayacak kadar güncel bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Önceki modellere göre de iPhone X daha premium bir yapıya kavuşmuş durumda. İlk paslanmaz çelik yapıya sahip olan telefon iPhone X diyebiliriz. Bu fiyatı alabileceğiniz en kaliteli yapıya sahip olan telefonda diyebilirim. Arka kapağımızda da cam bir yüzeye yer verildiğini söyleyeyim. Elde tutuş hissiyatı olarak da bazı model iPhone 12 hatta iPhone 13'ten de daha premium hissettirdiğini de belirteyim. Ama burada bir dezavantajımız var. Özellikle çerçeveler çok çabuk bir şekilde çizilebiliyor. İkinci el alacağınızı düşünürsek de ne kadar temiz kullanılmaya çalışsa da kasanın çevresinde çiziklerle karşılaşabileceğinizi belirteyim. Bunun yanında iPhone X'te kamera modülümüzde dikey bir şekilde konumlandırılmışken Apple logosu da arka kapağın orta bölümüne değil biraz daha kameralara yakın bir şekilde önümüze çıkıyor ki bence bu tasarım anlayışı bu cihazı 10. yıla özel yapan detaylar arasında. Telefonumuzun alt kısmına baktığımız zaman da hoparlör, Lightning şarj girişi ve mikrofonu görebilirken sağ kısımda ise güç tuşuna yer verilmiş. Sol tarafta da sessiz alma tuşu ve ses kontrolcülerini görebiliyoruz. Ama maalesef ki cihazımızda 3.5 mm kulaklık jackı bulunmuyor. Kalınlık ve ağırlık olarak da iPhone X 7.7 mm'lik kalınlık ve 174 gramlık ağırlıkla geliyor. Yani kılıfsız bir şekilde telefonu kullandığımız zaman da günümüz amiral gemisi cihazları gibi çok ağır ve kalın hissettirmediğini söyleyeyim. Şimdi ekrandan bahsetmem gerekirse bu telefonun en önemli avantajlarından biri OLED panele sahip olması. 5.8 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde ve 458 ppi gibi çok yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranımızda Dolby Vision ve HDR10 desteğini görebiliyoruz. Ama bu telefonu günümüz telefonlarından ayıran maalesef ki 60 Hz'lik bir yenileme hızı ile gelmesi. Bunun dışında ekran bulunduğu ortama göre renk skalasını da ayarlayabiliyor. Bu sayede gözümüze daha hoş gelen bir yapıya büründüğünü söyleyeyim. 3D Touch desteği de bu ekranımıza konumlandırılmış ve iPhone XR 11 gibi cihazlara göre de ekran kalitesi her anlamda çok daha üst seviyede diyebilirim. Ekran yönünde beklentileriniz yüksekse bu fiyat aralığında en mantıklı seçeneklerden birinin iPhone X olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Telefonumuzun yonga seti kısmında ise birinci nesil Bionic işlemcisini yani Apple A11 Bionic chipsetini görüyoruz ve bu işlemcimizde Neural Engine yapay zeka biriminin de olduğunu söyleyeyim. Bu sayede Face ID teknolojisi ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında çok daha verimli ve performanslı bir şekilde çalışabiliyor. Cihazımızda 3 GB'lık iOS ekosistemi için gayet yeterli bir RAM miktarı bulunuyor. 64 ve 256 GB'lık depolama seçeneklerimizin olduğunu da belirteyim. 64 GB'lık modelinde telefonda çok fazla fotoğraf ve video barındırmayan kullanıcılar için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz performanstan bahsedersek PUBG'de bu cihaz 60 FPS'te rahatlıkla oynatabiliyor. Oyun esnasında ne takılma ne de uzun süreli oyun oynadığımızda performans kaybı yaşatmıyor. Oldukça akıcı ve stabil bir oyun performansı alabildiğimizi söyleyebilirim. Tabi yarım saat civarı bir oyun oynadığınız zaman telefonunuz elle hissedilebilir şekilde ısınıyor. Ama buna rağmen performansta bir düşüklük yaşamadığımızı da söyleyeyim. Günlük kullanım için de sorunsuz bir şekilde iPhone X'i kullanabiliyoruz. Arka planda uygulamalar açık olsa bile bize bir yavaşlama problemi yaşatmıyor. Burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Eğer pil sağlığınız %80 ve üstünde ise işlemcimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Yani mutlaka pil sağlığı iyi olan cihazları almanızı öneririm. Aksi halde performans düşüklüğü kesinlikle yaşarsınız. Bu yüzden bu cihazın
pil sağlığı en önemli detaylar arasında. Şimdi donanımdan kamera kısmına geçtiğimizde arka tarafta bizlere ikili kamera sistemi karşılıyor. Ana kameramız ve yardımcı kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde. Ana kameramız geniş açı, ikinci kameramız ise telefoto lens görevini görüyor. Ana kamerada f1.8 diyafram bulunurken yardımcı kamerada f2.4 diyaframı görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak gün ışığında renkler olsun, kontrast oranları olsun bize gayet güzel bir performans verebiliyor. Ama tabii ki iPhone SE2'ye göre geride kalan bir kamerasının olduğunu da söyleyeyim. Yine de fiyatın oranla başarılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Video çekim kısmında da 4K 60 FPS desteğini bizlere verebilirken optik imaj sabitleyicisinin de cihazımızda bulunduğunu söyleyeyim. Bu sayede çektiğimiz videolar gerçekten kaliteli bir şekilde önümüze çıkıyor. Fotoğraf konusunda çok başarılı olmasa da çoğu kişiye yetecek düzeyde bir performansı bulunuyor. Video tarafında da kendi fiyat aralığındaki Android rakiplerine göre çok daha önde diyebilirim. Hem ön kamera hem de arka kamerasıyla portre modunda fotoğrafları da güzel bir şekilde çekebiliyor. Bunun dışında ön kameradan bahsedersek çentiğin içine konumlandırılan 7 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir kamerayı görüyoruz. Açıkçası kameralarla ilgili iki büyük dezavantaj bizlere karşılıyor. İlk olarak ön ve arka kameranın açılarının dar olması. Buna ek olarak düşük ışık performansının da iki kamerada kötü olması diyebiliriz. Bunların haricinde ortalama bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir kamerayı bizlere sunabiliyor. Kameradan bataryaya geçtiğimiz zaman 2716 mAh'lik bir batarya ve 15 Watt'lık hızlı şarj desteği iPhone X'te bulunurken bu cihazın batarya performansı gün içinde çok oyun oynamayan bir kullanıcıysanız bir gününüzü çıkarabilecek seviyede, ama gün içinde 2-3 saat oyun oynayan biriyseniz bu batarya akşama doğru bitecektir. Günlük kullanımda daha iyi ekran süreleri almak isterseniz telefonu karanlık moda aldığınız zaman OLED bir ekrana sahip olduğumuz için enerji tasarrufu imkanımız bulunuyor. Bu sayede tam bir günü rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda Face ID'yi görebiliyoruz. Çentiğin bu kadar büyük olmasının sebebi burada pek çok farklı sensör ve yardımcı kameranın kullanılması. Birinci nesil bir Face ID olmasına rağmen hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada Face ID'nin açısının biraz dar olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani telefonu masaya koyduğunuzda veya biraz uzaklaştırdığınız zaman Face ID yüzünüzü tanımayacaktır. Hoparlör konusunda da iPhone X'te stereo hoparlörler bizlere sunulmuş durumda. Bu hoparlörlerin performansı fazlasıyla yeterli. Ses geçişlerini ayırt edebildiğimiz ve yükseklik olarak da tatmin edici bir performansı bulunuyor. Kablosuz bağlantılar tarafında da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojisi bulunurken 5G desteği tabii ki cihazımızda yok. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Yani çok yüksek bir dayanıklılığının olmadığını söyleyeyim. Bu yüzden sıvı temasından kaçının derim. iPhone X bence kendi fiyat aralığındaki diğer iPhone modellerinden de net bir şekilde önde. Şimdi isterseniz son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar, iPhone 10 alınır mı alınmaz mı? Gelin madde madde bakalım. Gerçekten çok kaliteli bir ekranla karşı karşıyayız. Burada kullanılan OLED XDR panel renk doygunluğu, kontrast oranı her yönüyle muazzam düzeyde. Şu anki amiral gemilerinde aratmayacak bir ekrana sahip. Tabii ki ikinci el ve yenilenmiş kısımda bazı soru işaretleri olabiliyor. Bu noktada ekranın orijinal olması gerçekten önemli. İkinci el alacaksanız almadan tanıdığınız bir telefoncuya kontrol ettirmenizde fayda var. Yani yan sanayi bir ekran kullanılmışsa ilerleyen zamanlarda dokunmatik sorunları dahi yaşanabilir. Yenilenmiş alırken de telefonun hangi parçası ne ile değişmiş hepsi tek tek bir rapor halinde yazıyor. Ona mutlaka bakın. Batarya kısmında da eski bir cihaz olduğu için alacağınız iPhone X'in pil sağlığı düşükse güçlendirilmiş bataryalar takmanızı öneririm. Bu noktada batarya performansı orijinalinde üstüne çıkmış olacak. Çünkü sonuç olarak sunduklarıyla iyi de olsa eski bir telefondan bahsediyoruz ve bazı dezavantajları da var. iPhone X'in en büyük sorunu batarya ve ekranı. Bunların haricinde performans kısmına geldiğimizde halen 60 FPS tüm oyunlarda rahatlıkla oynatıyor. Menüde, arayüzde de kullanırken açıkçası eski bir cihaz gibi hissettirmiyor. Evet, kamerada özellikle gece çekimlerinde sınıfta kalıyor. Fakat ışık yeterli olduğunda ve video olarak halen en ideal cihazlardan. Güncelleme konusunda da şu an için bir problemi yok ve ben iOS 17'yi de alacağını düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman hem manevi açıdan hem de Apple'ın ikonik bir telefonu olduğu için 10. yıla özel iPhone X bence iOS 16'da kalmayacaktır. 5 güncellemeyle bırak
bırakmayarak iOS 17 ile final yapacağını düşünüyorum. Şu an bile iPhone X'i alsanız en az 3 yıl belki de 4 yıla kadar da uygulamaların güncelleme desteği kesilmeden hiçbir problem olmadan götürecektir. Ama son olarak iPhone 10'da kronik sorunlar çok. O yüzden temizini bulmak bayağı zorlaşabiliyor. Özellikle ekranı değişmemiş ve Face ID'si halen aktif olarak çalışabileni bulmak bir hayli zor. Diğer telefonlara göre daha zor olabiliyor. Evet dostlar, bence gayet güzel bir video oldu. Peki serinin bir sonraki telefonu hangisi olsun, onu da yorumlarda bekliyorum. Ve bana destek vermek için abone olmayı da unutmayın. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki video kadar hoşça kalın.